Kasım ayıydı. Kibarca yazan bir müşteri. Ne istediğini bilen biri. İçimde bir şey bu iyi olacak dedi. Kızı için gelinlik hırka, beyaz dantel, inci düğmeli. 2 ay süre 4.000 lira kabul ettim. Her şey mükemmeldi. Öyle sanıyordum. Mesajlaşmada anlaştık, imzaladık. Yeterliydi diye bu düşünce bana çok pahalıya mal olacaktı. Bu hırkayı canımla ördüm. En yumuşak merinos ipliği seçtim. Her ilmeğe sevgiyle, her sıra umutla. Kolu 3 kez söktüm çünkü mükemmel görünmüyordu. 3 hafta çalışma, her gün. Çünkü müşterim en iyisini hak ediyordu. Her 2 haftada bir fotoğraf gönderdim. Zeynep her aşamayı onayladı. Harika yazıyordu. Tam istediğim gibi yazıyordu. Güvendim. Hazır hırka güzeldi. Gerçekten güzeldi. Mükemmel dedim kendime. Müşteri çok mutlu olacak. Ne kadar yanılmışım. Düğünden 3 hafta önce gönderdim. Peçete kağıdına sardım. Hediye kutusuna koydum. Sevgiyle hazırladım. Tebrik kartı ekledim. Kızına iyi dileklerle. Bu hırkayı örerken o gelini düşünmüştüm. Her ilmekte. Kargo takip numarasıyla gönderdim. Zeynep aldım yazdı. Ve sustu. 3 gün boyunca sustu. Cevap 4. gün geldi. Zeynep'ten değil, avukatından. Resmi mektup, itiraz, 6.000 lira talep. Nefes alamıyordum. Okudum, tekrar okudum. Ağlamaya başladım. Bu gerçek miydi? Neden bu benim başıma geliyordu? Renk yanlış beyazdan. Düğmeler ucuz görünüyor. Beden biraz yanlış. Düğün mahvoldu. Kızı ağladı. Ben suçluydum. Yazışmalarımıza baktım. Her şey onaylanmıştı. Her aşama, her fotoğraf. Harika. Tam istediğim gibi. Nerede hata yaptım? Anlamıyordum. Gerçekten anlamıyordum. Her şeyi doğru yapmıştım. Ama bir şeyler çok yanlış gitmişti. 3 gece uyumadım. Müşteri dava açarsa ne yapılır diye aradım. Sabah 4'e kadar okudum. Ağladım. Korktum. İlk düşüncem parayı iade edeyim ve unutayım. Her şeyi kapayayım. Bir daha sipariş almayayım. Hiçbir zaman örgümü kenara ittim. 3 yılda ilk kez görmek bile istemedim. Bitmiştim. Tamamen bitmiştim. Ama bir şey beni durdurdu. İçimde bir ses hayır dur düşün dedi. Her şeyi topladım. Her ekran görüntüsü, her makbuz. İşte onun mesajı harika. İşte başka bir mesajı tam istediğim gibi. İşte bir tane daha onaylıyorum. Hepsi yazılı. Hepsi iplik makbuzu. İsim, renk kod, fiyat. Her şey belgelenmişti. Ama tek bir şey eksikti ve bu beni korkuttu. Hatam. Beyazın tam tonu belirtilmemişti. Düğme boyutu yazılmamıştı. Teknik şartname yoktu. Bu benim açığımdı. Bir arkadaşım avukat tavsiye etti. Titreyen ellerle geldim. Belgeleri masaya koydum. Yardım edin dedim. Avukat her belgeyi inceledi. Her mesajı okudu. Sessiz kaldı. Okudu. Ben nefesimi tuttum. Sonra dedi ki, güçlü bir konumunuz var ama açıklar var. Bir dahaki sefere sözleşmeyi farklı yapın. Bir dahaki sefer. Çıkış yolu vardı. Avukat itiraza yanıt yazdı. Net, hukuki, doğru. Zeynep'in her onayına atıfla, her fotoğraf deliliyle, fotoğraf delilleriyle, manevi tazminatın hukuken dayanaksız olduğunun açıklamasıyla Zeynep mektubu aldı. Ve bir hafta sustu. Gönderdik. Beklemeye başladım. Bir hafta boyunca her telefon sesinde irkiliyordum. Bir hafta sonra Zeynep kendisi yazdı. Avukatsız. Kızının düğünden bir hafta önce fikir değiştirdiği ortaya çıktı. Listesini annesi üzerine boşaltmış. Zeynep özür diledi. Gerçek dava yoktu. Sadece panik ve korku vardı. Ama benim için bu bir ders oldu ömür boyu. Belgeleri bir klasöre koydum. Kapattım. Bu bölüm kapandı. Ama aldığım ders sonsuza dek açık kaldı. Bu olaydan sonra işimde sonsuza dek değiştirdiğim şeyler, birincisi avukatımla birlikte hazırladığım 5 sayfalık resmi sözleşme, ikincisi işe başlamadan önce %50 peşinat, peşinatsız iş yok, istisna yok, asla. Üçüncüsü ayrıntılı teknik şartname, renk özel kod veya kumaş örneği, boyut milimetre cinsinden, malzeme isim ve ürün kodu. Dördüncüsü göndermeden önce her ürünün fotoğraf ve videosu, müşterinin yazılı olarak onayladığı belgeler. Beşincisi iade koşulları açıkça belirtilmiş, onaylanan teknik şartnameye göre yapılan el işi siparişi iade edilemez. Nokta. Bu beni korkuttu mu? Evet. Durdurdu mu? Hayır.
Aksine işimi korunaklı hale getirdi. Daha güçlü yaptı. Şimdi avukatımla hazırladığım bir sözleşmem var. Ve biliyor musunuz? Hiçbir ciddi müşteri imzalamayı reddetmedi. Çünkü ciddi müşteri ciddi sözleşmeden korkmaz. Bu videoyu kaydedin, el işi satan her ustaya gösterin. Çünkü bu hikaye bizden herhangi birine olabilir. Ben Handmade by Olena görüşmek üzere.